Filipinlerin güneyindeki küçük Meymey kasabası sakinlerinin sessiz ve telaşsız yaşamlarını altüst eden korkunç olayların ardından Livella Magat nihayet korkunç bir suça sahne olan kendi evini temizlemek için kolluk kuvvetlerinden izin aldı. Yüzeyleri silerken kısa bir süre önce bu odaların refah, istikrar, kahkaha ve sıcaklıkla dolu olduğu gerçeğini düşündü ve sonra acımasız biri zalimce ve insanlık dışı bir şekilde 2 çocuğunun canını almış, ardından trajedinin gölgesi tüm tanıdık hayatını tüketmişti. Livella için hala çocuklarının anılarını taşıyan mobilyalara dokunmak kolay değildi. Ama temizlik yapmak onu ağır duygulardan uzaklaştırıyor, en azından evin düzeni üzerinde geçici bir kontrol hissi yaratıyordu ve bu kontrolde duygusal açıdan geçici bir sığınak buldu. Çünkü korkunç katliamdan mucizevi bir şekilde kurtulmayı başaran ve onun için güçlü kalması gereken evlatlık kızı Janice de vardı. Acılı anne son günlerde sadece ağlayabiliyor, çığlık atabiliyor ve uzun saatler boyunca kendi içine kapanabiliyordu. Ancak suçun tek tanığı olan Janice için bunun ne kadar zor olduğunu fark etmişti. Üvey kızının odasına ulaşan Livella özellikle temizliğe odaklandı. Birdenbire kızların odasında kesinlikle olmaması gereken bir kimlik kartı buldu. Kimlik, Merlin adında 17 yaşında bir çocuğa aitti. Livella bulduğunu bildirmek için hemen polis merkezine gitti. Kimliğin muhtemelen Janice'in daha önce ihbar ettiği 3 hırsızdan birine ait olduğunu söyledi. Polis memurları kadını dikkatle dinledi ve kimlik tespiti gerçekten de polisleri suçu çözmeye yaklaştırmak için uzun bir yol kat etti. Ancak hiç de şaşırmadılar. Çünkü bu noktada 10 Aralık 2021'de Gwen ve Louis Magad'ı kimin nasıl ve neden öldürdüğünden oldukça emindiler. 22 Eylül 2013'te Magad'ların evinde yaşanan olaylardan çok önce 9 yaşında bir kız çocuğu ebeveyn sevgisi ve ilgisinden yoksunluğa, dayağa ve fiziksel açlığa dayanamayarak rıhtımda durmuş ve umutsuzca suya bakmıştı. Yalnız ve sessiz bir çocuk yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti. Burada tek başına ne yaptığını ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunda kız başını kaldırdı ve sessizce cevap verdi. "Benim adım Janice Sable, ailem yok ve bazı nedenlerden dolayı hiçbir şey hatırlamıyorum." Kadın, çocuğun hafıza kaybına neden olan bir tür şok geçirdiğine karar verdi. Belki de başına korkunç bir şey gelmişti. Kadın, kızı en yakın polis karakoluna götürdü ve burada kendisine çocukla ilgileneceğine dair güvence verildi. Geçici olarak gözetim altına alındı ve ailesini bulmaya çalıştılar. Zaman geçti, aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Kız, hayatı hakkında hiçbir şey hatırlamıyordu. Hiç kimse çocuğun kayıp olduğunu bildirmedi ve bir süre sonra kız resmi olarak yetim olarak tanındı. Sosyal Refah ve Kalkınma Departmanı'nın daimi bakımına transfer edildi. Bu da genel olarak çocuğu hiç üzmedi. İlk kez bol miktarda yiyeceği, giysisi ve yetişkinlerden gördüğü dostça ilgi vardı. Anlaşıldığı üzere Janice hafızasını kaybetmemişti. Ancak çok sayıda travmatik olay yaşamış olan çocuk, bilincinin savunma mekanizmaları, aile ve ev anılarını bir kenara itmişti. Yetim olmak, yeni ve daha iyi bir hayatta kalmak demekti. O da öyle yaptı. O zaman bile Janice, başkalarının size yardım etmek istemesi için nasıl davranılması gerektiğine dair henüz tam olarak farkına varmadığı ilk deneyimini yaşadı. Ne yazık ki 2013'te yaşananlar yeni bir hayat için tek seferlik bir bilet değil, istediğini elde etmek için bir mekanizmaydı. Cruz ve Livella Magad, başkaları tarafından iyi niyetli evli bir çift olarak biliniyordu. Cruz, yerel bir lisede öğretmen olarak çalışıyor, eşi ise bir ilkokulda müdürlük yapıyordu. Çift 2 harika çocuk yetiştirdi. İnanılmaz derecede zeki olan 18 yaşındaki güzel Gwen tüm ders dışı etkinliklere katılıyor ve doktor olarak bir kariyer hayal ediyordu ve hatta kendini test etmek isteyerek lisenin son yılında bir hazırlık tıp okuluna kaydoldu. 16 yaşındaki Louis, geldiği her şirketin ruhu haline geldi. Kolayca arkadaş edinir, açık sözlüdür, gitar çalar, şarkı söyler ve resim yapardı. Bu genç adam aşırı sorumluluk sahibiydi. Herkese yardım etmeyi severdi ve hukuk alanında başarıya ulaşmayı planlıyordu. Ebeveynler çocuklarıyla gurur duyuyor, onlara her konuda yardımcı oluyor, planlarını ve arzularını destekliyorlardı. Aile ölçülü bir yaşam sürüyor, kiliseye gidiyor ve hayır işleri yapıyordu. Kilisedeki hayır etkinliklerinden birinde çocuklara bakmak için dadı olarak gelen Janice ile tanıştılar ve bir gecede en iyi arkadaş oldular. Neredeyse aynı yaştaydılar, eğlenceli ve neşeliydiler.
TikTok'ta sık sık dans videoları yayınlıyorlar ve zamanlarını geçirmek için ilginç yollar buluyorlardı. Louis onların etkinliklerine katılmaktan keyif alıyordu. Üçünün de en iyi arkadaş olması uzun sürmedi. Bir noktada erkek ve kız kardeşleri Janice'in neden okula gitmek yerine çalıştığını merak ettiler ve Janice onlara yetim olduğunu söyledi. Anne ve babası o çok küçükken hastalıktan ölmüş, bu nedenle çocukluğundan beri yalnızca devlet yardımına güvenmek zorunda kalmış ve kendine bir şeyler satın alabilmek için okumak yerine yarı zamanlı çalışmak zorundaydı. Kendisine iş veren çiftin çok az para ödediğinden ve aldığı paranın sadece yemek için yeterli olduğundan ve neredeyse günün her saati çalışmak zorunda olduğundan şikayet etti. Daha sonra Janice, gelecekle ilgili korkularını yeni arkadaşlarıyla tekrar paylaştı. 18 yaşına girmek üzere olduğundan sadece reşit olmayanlara yönelik bazı sosyal yardımları kaybetmek üzereydi ve belki de barınma için ödeyecek hiçbir şeyi bile olmayacaktı. Eğitim ve iyi bir kariyerse neredeyse unutulmuştu. İyi kalpli Gwen, arkadaşının kötü durumundan etkilenerek ona yardım eli uzatmaya karar verdi ve ailesine gitti. Onlara yeni tanıdığının zor ve trajik yaşamından bahsetti ve Janice'i evlat edinmelerini, böylece başını sokacak bir evi ve eğitim görebileceği koşulları olmasını istedi. Ailesine herkesin bundan faydalanacağına dair güvence verdi. Janice, eğitim alabilecek, ev işlerini paylaşabilecek ve Louis'in ödevlerine yardım edebilecekti. Magadlar ilk başta şüpheciydiler. Öğretmen olarak çalışıyorlardı. Gelirleri düşüktü. Başka bir çocuğu zor karşılayabilirlerdi ve ayrıca evlerinde Janice için fazladan bir oda yoktu. Louis, oturma odasındaki kanepede uyumaya bile gönüllü oldu ve odasından vazgeçti. Ebeveynler kızlarının ve oğullarının tekrarlanan isteklerine dayanamadılar ve kabul ettiler. Temmuz 2021'de Magadlar Janice'i resmen evlat edindi. Onu okula kaydettirip soyadlarını bile verdiler. Janice akıllı ve çok kibar bir kız oldu. Evdeki tüm kuralları kabul etti. Cruz ve Livella çocuklarının sorumluluk sahibi, disiplinli, çalışmanın ve paranın değerini bilen insanlar olarak yetişmelerini istiyorlardı ve bu nedenle onları ev işleriyle tanıştırdılar. Janice'e ablası ve erkek kardeşiyle aynı miktarda ev işi verildi. Janice kendi payına düşen görevleri memnuniyetle yerine getirdi ve koruyucu ailesine her zaman saygı gösterdi. 10 Aralık 2021'de öğleden sonra saat 2:58'de ortaokul ödevlerini kontrol eden Cruz'a bir komşusu telefon ederek aceleyle eve gitmesini ancak vaktinden önce panik yapmamasını söyledi. Janice, Facebook'a garip bir mesaj bırakmıştı. Eviniz soyulmuş gibi görünüyor. Cruz hemen işini askıya aldı. O sırada işte olan eşini aradı ve eve koştu. Yolda çocuklarını aramaya çalıştı ama cevap vermediler. Endişeli baba evdeki paradan çok çocuklarının güvenliği için endişelenerek son sürat eve doğru yola koyuldu. Öğleden sonra 3:15 sularında Cruz evin önüne geldi. Evin kapısı kilitli görünüyordu. Bu yüzden arka kapıya gitti. Evin etrafında yürüdü ve ikinci bir girişten içeri girdi. Her yer darmadağınıktı. Cruz odadan odaya geçti ve çocukları isimleriyle çağırdı. Oturma odasına ulaştığında hiçbir ebeveynin görmemesi gereken bir şey gördü. Louis ve Gwen yerde kanlar içinde yatıyorlardı. Louis oturma odasında elleri arkadan bağlı, ağzına bir havlu tıkılmış ve vücudunun her yerinde yara izleriyle yatıyordu. En büyük kızı Gwen'i yatak odasının kapısından çok uzak olmayan bir yerde tüm vücudu kesikler ve kan içinde buldu. Kesinlikle ölmüşlerdi. Cruz yoğun şok ve kafasında bir gürültüyle aniden evde üçüncü bir kişi olması gerektiğini fark etti. Olabildiğince sert bir şekilde bağırmaya başladı. Janice, Janice. Bir ara Cruz sessiz bir sesin baba dediğini duydu. Arkasını dönen Cruz, Janice'in hayatta olduğunu görünce rahatladı. Ona sarıldı ve saçlarının ıslak olduğunu fark etti. Neden ıslak olduğunu sorduğunda kız duştan yeni çıktığını ve bu nedenle su yüzünden onun çağrısını duymadığını söyledi. Kederli babası elbette kızının cevabını tuhaf bulmuş ama Janice'in yaşadığı dehşeti üzerinden atmak istediğine karar vermişti. Sonuçta şok edici durumlarda birçok insan garip davranmaya başlar. Cruz, Janice'in zarar görmediğinden emin olduktan sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis, kurbanların yanında bir beyzbol sopası, bir bıçak ve kırık bir şarap şişesi buldu. Normal şartlar altında bir suçu işlemek için birden fazla aracın olması, birden fazla failin olduğu anlamına gelir. Polis, üzerlerinde parmak izi bulmayı umarak tüm bu eşyaları ilgili memurlara teslim etti ve evi aramaya, evin yakınında ve çevresinde kanıt toplamaya başladı.
Ayrıca Cruz ve Livella'ya neyin eksik olduğunu görmek için eşyaları dikkatle incelemelerini söylediler. Memurlar çok dikkatli bir şekilde hayatta kalan tek kişi olan Janice ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Onlara kendisinin ve Gwen'in odada, Louis'in ise oturma odasında olduğunu, o sırada çığlık ve kavga sesleri duyduklarını söyledi. O ve Gwen hemen ne olduğunu kontrol etmeye gitmişler ve iki maskeli soyguncunun Louis'e çekiç ve beyzbol sopasıyla vurduğunu ve üçüncü bir adamın da elinde bıçak olduğunu görmüşler. Gördükleri karşısında dehşete kapılan ikili boğuk bir çığlık atarak kendilerini ele verdi. Haydutlardan biri Gwen'i kovalamış, Janice'e göre adam onu fark etmemiş, o andan yararlanarak küçük yatak odasına koşmuş, kapıyı kilitlemiş ve yatağın altına saklandığını söylemişti. Orada şok içinde yatıyor ve hareket etmeye cesaret edemiyordu. Kendine geldiğinde annesi Livella'ya yardım isteyen bir mesaj gönderdi. Ancak annesi cevap vermedi. Zil sesiyle ya da sesinin tonuyla kendini ele vermemek için polisi aramaktan korktuğundan annesine mesaj attıktan 12 dakika sonra Facebook sayfasına yardım için 2 mesaj yazdı. "Yardım edin, evimde yabancılar var, şu an sadece odamda saklanabilirim." Bu mesajlardan biri ekipleri arayan bir komşu tarafından görüldü. Kasabanın tüm sakinlerini dayanılmaz acımasızlığıyla sarsan korkunç olaydan 3 gün sonra Filipin polisi en iyi personel ve uzmanları içeren özel bir soruşturma ekibi oluşturdu. 15 Aralık'ta soruşturma ekibi çok sayıda delil ve ipucu toplandığını ve olayın niteliğinin geçici olarak soygun ve cinayet olarak sınıflandırıldığını, ancak diğer versiyonları göz ardı etmediklerini ve derinlemesine bir soruşturma yürüteceklerini söylediler. Uzmanlar olay yerindeki kanıtları ve tanık ifadelerini Janice'in ifadeleriyle karşılaştırdılar ve kızı tanık yerine şüpheli olarak listelemelerini sağlayan çok büyük tutarsızlıklar buldular. İlk olarak evde hiçbir şey eksik değildi. Bu da 3 haydut eğer bir soygun planladıysa eşyaların yerli yerinde olması mantıksız görünüyordu. Cruz ve Livella evin alt üst edilmiş olmasına rağmen tüm değerli eşyaların ve paranın yerinde olduğunu söyledi. Sadece Gwen'in cep telefonu kayıptı. İkinci olarak soruşturma ekibi Cruz'un evinin yakınındaki bir derede içinde kanlı pantolon ve gömlek bulunan plastik bir torba buldu. Kıyafetlerdeki kan lekelerinin öldürülen çocuklara ait olduğu teyit edilmişti. Failin ya da faillerden birinin cinayetten sonra temiz kıyafetler giydiği ve daha sonra kaçtığı anlaşılmıştı. Yani suçu işledikten sonra alışılmadık derecede sakindi. Bu da önceden tasarlanmış ve planlanmış olduğunu gösteriyor. Ters giden ve birden fazla cinayetle sonuçlanan bir soygunda fail muhtemelen paniğe kapılır ve temiz kıyafet aramak ve kıyafet değiştirmekle vakit kaybetmek yerine mümkün olduğunca çabuk bir şekilde kaçmaya çalışırdı. Özellikle de öldürülen kişilerin aileleri herhangi bir kıyafetin kaybolduğunu doğrulamadığına göre bu bir tutarsızlıktı. Ayrıca failin kanlı giysileri evin arkasındaki dereye atmış olması da pek olası değildi. Dahası olay yerinde soğukkanlı bir cinayete değil, duygusal bir cinayete işaret eden bulgular vardı. Kardeşlerin vücutlarında çok fazla yara ve kırık vardı. Gwen'in bir kulağı bile kopmuştu. Yaraların çoğu yüzündeydi. Otopsi tam 2 gün sürdü. Böyle bir sahne, hesaplamadan ziyade intikam ya da kıskançlık için öfke boşaltma gibi görünüyordu. Failin çok öfkeli olduğu açıktı. Suçun niteliği, kişisel bir kin cinayetine işaret etmekteydi. Üçüncüsü, adli tıp raporuna göre büyük kız kardeş, küçük erkek kardeşten önce ölmüştür. Bu da Janice'in ifadesiyle çelişmektedir. Çünkü Janice'e göre önce küçük erkek kardeş saldırıya uğramıştır ve Janice'in tarif ettiği kadar fazla yarayla, üstelik uzun süredir kanaması olmasına rağmen kız kardeşinden daha uzun süre yaşaması mümkün değildi. Dördüncü olarak cinayet silahları ailenin mülkiyetindeydi. Failler onları yanlarına getirmemişlerdi. Çekiç aile reisine aitti ve onu çamaşır odasındaki çekmecede saklıyordu. Cruz, çekicin nerede saklandığını sadece en büyük kızları Gwen ve Janice'in bildiğinden emindi. Ebeveynlerin ifadesine göre olay yerinde bulunan bir beyzbol sopası en küçük oğullarına aitti ve onu yatağın 2. katında bir battaniyenin altında saklıyordu. Aniden suçüstü yakalanan hırsızlar evin içinde koşturup açık olmayan yerlerde saklanan çekiç ve sopayı aramazlar. Ya kendi cinayet silahlarını getirirler ya da mevcut eşyaları kullanırlar. Görünüşe göre bu suçun 2 kilit aracının yeri sadece evde yaşayan insanlar tarafından biliniyordu. Cruz ve Livella'nın mazeretleri vardı. Geriye çekiç ve beyzbol sopasının nerede tutulduğunu bilen sadece Janice kalıyor. Louis ona odasını vermişti. Bu yüzden eşyaların garip konumundan haberdardı.
Yani katili o olmasa bile fail yalnız olmadığına göre muhtemelen suç ortağıydı. 5. olarak Livella, Janice'ten yardım isteyen bir kısa mesaj aldığında hemen geri aradı. Ancak Janice cevap vermedi ve daha sonra annesinden cevap alamayınca bir Facebook gönderisi yayınladığını söyledi. Arama verileri Livella'nın çağrısını doğruladı. Oldukça uzun ve ifadeler içeren Facebook gönderisi bir şekilde hareket etmekten bile korkan bir kişinin davranışına uymuyordu. 6. olarak şok ve panik polisi aramak yerine duş almayı açıklayamaz. Bir kişi genellikle duşta en savunmasız durumdadır. Ayrıca su, yaklaşan ayak seslerini bastırır. Peki Janice neden duş aldı ve saçlarını yıkadı? Hem de kimliği belirsiz 3 adamdan korktuğunu iddia ederken. Çünkü onlar henüz gitmemiş olabilirlerdi. Janice'in hırsızların çoktan gittiğinden şüphesi yoksa ve ses çıkararak kendini ele vermekten korkmuyorsa neden duş almadan önce polisi aramadı? En önemlisi de otopsi sonucu Gwen ve Louis'in saat 14 sularında öldüğünü ortaya çıkardı. Bu da Janice'in bakıcı annesine mesaj atmak için yaklaşık 48 dakika, Facebook'ta paylaşım yapmak için de 1 saat beklediği anlamına geliyordu. Saklandığı oda yağmalanmıştı. Görünüşe göre failler küçük odanın her köşesini didik didik etmiş ama Janice'i fark etmemişlerdi. Bu nasıl olabilirdi? Livella, Merlin'in kimliğiyle polis merkezine girdiğinde soruşturma ekibi laboratuvar raporunu çoktan almıştı. Cinayet silahı olarak kullanılan çekiç ve beyzbol sopasında Janice'in parmak izleri bulunmuştu. Elbette bu aletlerde evde yaşayan diğer kişilerin parmak izleri de olabilirdi ama diğer tutarsızlıklar göz önüne alındığında baş şüpheli oydu. Janice 18 Aralık'ta resmi sorgulama için karakola getirildi. Kendisine bulduğu kimlik, adli tıp incelemesinin sonuçları ve tüm tutarsızlıklar anlatıldı. Dedektifler için beklenmedik bir şekilde Janice suçu hemen itiraf etti. Gwen ve Louis'i Merlin'le birlikte öldürdüklerini açıkladı. İtiraftan kısa bir süre sonra Janice ve Merlin tutuklandı. Olay yerindeki tek kayıp eşya olan Gwen'in cep telefonu genç adamın eşyaları arasında bulundu. Her iki genç de 1. derece cinayetle suçlandı ve kefaretle serbest bırakılmaksızın çocuk tutuk evine gönderildi. Janice ve Merlin'in nasıl tanıştıkları ve aralarındaki ilişkinin ne olduğu hala bilinmiyor. Sadece Merlin'in kızla aynı yaşta olduğu ve kilisede çalıştığı, kilise ayinleri için gerekli her şeyi hazırladığı biliniyor. Gençler Facebook'ta arkadaştı. Yazışmalarını inceleyen müfettişler Gwen ve Louis'i 1 Aralık'tan beri, yani trajediden 10 gün önce öldürmeyi planladıklarını öğrendi. Cruz ve Livella perişan haldeydi ve olanlara inanmakta güçlük çekiyorlardı. Janice her zaman çok sessiz ve iyi huylu görünmüştü. Onu kibarca yanlarına aldılar ve kendi kızları gibi davrandılar. Çocukları da Janice'i kardeşleri gibi sevmişlerdi. Peki Janice neden böyle bir şey yaptı? Janice bunu Gwen'i kıskanmasına bağlıyordu. Hali vakti yerinde bir aile, sevgi dolu ebeveynler. Gwen'in zahmetsizce sahip olduklarına, kendisinin neden sahip olamadığına içerliyordu. Ona göre evlat edinme ucuz bir sempatiden başka bir şey değildi ve aile üyelerinin onun zor hayatı pahasına kendilerini onaylamalarının bir yoluydu. Janice her şeyi ustalıkla kibarlığın arkasına sakladı ve kahvaltıyı minnettarlığından değil, kendini buna mecbur hissettiğinden yaptı. Janice, Magatların kendisine yaptırdığı tüm ev işlerine çok kızıyor, onların ikiyüzlü olduklarına ve kendisine bir kız evlattan ziyade bir hizmetçi gibi davrandıklarına inanıyordu. Janice'in itiraf haberi duyulur duyulmaz kasabada bir kargaşa yaşandı. Tüm kasaba sakinleri 17 yaşındaki yetim bir kızın böylesine vahşi bir suç işlediğine inanamıyordu. İnsanlar onu Orphan filminin ana karakterine benzetmeye başladı. Bu nedenle evlat edinme sayısı düşmüştü. Tepkiler artmaya devam edince araştırma ekibi Janice'in geçmişini araştırdı ve annesiyle 2 erkek kardeşini buldu ve Janice'in yetim olmadığı ortaya çıktı. O çok küçükken ailesi büyük bir yoksulluk içinde yaşıyordu. Babası kumar oynar ve tüm aile parasını kumarda harcardı. Aile neredeyse sürekli açlık çekiyordu. 2013 yılında kız evden kaçtı. O iskelede dururken çaresizlikten endişeli bir kadının yardımını kabul etti. Hayatında neredeyse ilk kez yiyecek, bakım ve sıcaklık gören kız, en iyi çözümün anne babasını ve kardeşlerini bir daha asla hatırlamamak olduğunu fark etti. Ailesi onu aramıyordu. Fazladan bir ağız olmaması sadece hayatlarını kolaylaştırıyordu ve aramak için paraları yoktu. Belki de annesi gizliden gizliye kızının daha iyi koşullarda olmasını umuyordu. O zamandan beri Janice, yetim gibi davranmanın karlı olduğunu
Böylece açlık ve dayak yerine sempati, yiyecek ve giyecek elde edebileceğini fark etti. Zorlu çocukluk dönemiyle ilgili gerçeği keşfettiğinden beri sebep daha da netleşti. Travma geçirmiş ve muhtemelen akli dengesi yerinde olmayan bir çocuğun Magad ailesi tarafından evlat edinileceğini kimse tahmin edemezdi. Janice, Gwen'e zor hayatından ve yakında ödeme ve barınma sıkıntısı çekeceğinden bahsederken arkadaşının evinde kalması için bir davet alacağına kesinlikle güvenmişti. Sempati toplamaya alışkındı. Temizlik ve Louis'e bakma masraflarını karşılamaya hazırdı. Ama kız, Magad ailesinin evlat edinecek kadar ileri gideceğini hiç beklemiyordu. Bu durum çocukluğunda yaşadığı sayısız travmayı ortaya çıkarmıştı. Yeni ailesinde nezaketi doğal bir şey olarak kabul etmek onun için zorlaştı. Sürekli bir suçlu arıyordu. Her zamanki gelecek korkusunu yaşadı. Ancak bunun gerçekliğe yansıdığını görmedi. Kendisine verilen görevlerle birlikte neler olduğunu kendi kendine açıkladı. Bu evin asıl istediği özgür bir işçiydi, bir kız evlat değil. Herkes sadece soyluyu oynuyor ve hayırseverliklerinin tadını çıkarıyordu. Livella kızlarına ne kadar çok sevgi gösterirse Janice o kadar kıskançlık hissediyordu. Bu tür duygularla baş edemeyen Janice için sevgi ve ilgi bir korku ve nefret kaynağına dönüştü. Öfke ve hayal kırıklığı yaşadı. Kendini daha da aşağılık ve yanlış anlaşılmış hissetti. Yetim kıza yardım etme arzusu Magad ailesi için acımasız ve telafisi mümkün olmayan bir kabusa dönüştü. Gwen ve Louis 20 Aralık 2021'de özel bir mezarlığa defnedildi. Cenazeye 1000'den fazla kişi katıldı ve hepsi üzüntülerini dile getirdi. Janice ve Merlin ayrı ayrı yargılandılar ve her ikisi de aynı cezayı, şartlı tahliye imkanı olmaksızın 32 yıl hapis cezası. Hapisten çıktıklarında 50'li yaşlarında olacaklar ve önlerinde Gwen, Louis, Cruz ve Livella'nın artık sahip olamayacakları koca bir hayat var. Korkunç bir suç Magad ailesini sonsuza dek parçalamıştı. Yaptıkları iyilik hayal edebilecek en korkunç şekilde sonuçlanmıştı. Dehşetten kurtulduktan sonra nazik ve güçlü kalmak çok zor ama Cruz ve Livella bunu başardı. Ağustos 2022'de çift, ölen çocuklarının onuruna onların en sevdiği yemekleri sunan bir restoran açtı. Çift, psikoterapi görüyor ve işlerini Gwen ve Louis'in anısını canlı tutmak için kullanmayı planlıyor. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.